İnsanın duyularına hitap eden, öncelikli olarak amacı estetik haz uyandırmak olan, çeşitli malzemeler ile bir sanatçı tarafından meydana getirilen özgün üründür sanat eserinin tanımı. Peki bir oyun sanat eseri olabilir mi? Örneğin duyularımıza hitap eden yönleri var mıdır? Evet, görsellik gözlerimize, oyunun müzikleri ise kulağımıza hitap eder. Peki oyunlar tamamen estetik haz uyandırmak amacıyla mı tasarlanmıştır? Orası tartışılır. Her oyun estetik açıdan komple olacak diye bir şey yok tabii ki. Ancak bazı oyunlarda bunu tamamen hissetmemiz de tesadüf eseri değil bence. Ve bu onları sanat eseri tanımına daha da yaklaştırıyor. Özgün ürün meselesi üzerinden gidersek her oyunun özgün olup olmadığı tartışılır. Belki ondan önce çıkmış oyunlara benzeyip birazcık dallanıp budaklanıp yeni bir oyun olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani belirli açılardan oyunlara bence sanat eseri diyebiliriz. Ama bunlara ek olarak bir de etkileşim meselesi var ki bir sanatçının yaptığı o ortaya koyduğu ürünle biz bir şeyler yapıyoruz, etkileşime giriyoruz ve ortaya belki de bambaşka sonuçlar çıkarabiliyoruz. O sanatı, o sanat eserini kontrol ediyor. O sanat eserinde yapılabilecek, o dünyadaki yapılabilecek şeylerle etkileşime giriyoruz. Yani elimizde etkileşimli bir sanat eseri var diyebiliriz bu noktada. Ama bu tabii ki çok sınırlı oyunlarda geçerli. Peki Donkey Kong Bonanza bir sanat eseri midir? İlk fragman yayınlandığı andan itibaren büyük bir merakla ve iple çektiğim Mario Odyssey'in yapımcılarının yaptığı o capcanlı renklerle işte karşımızda duruyordu Donkey Kong Bonanza. Switch 2'nin en büyük ekskluzif oyunu. Donkey Kong Bonanza'yı yaklaşık 30 saatin ardından oynayıp bitirdim. Ve şimdi sizlere fikirlerimden bahsedeceğim. Ben Anıl, kanalıma abone olursanız ve bu videoya bir yorum atarsanız bu Nintendo Türkiye'nin daha çok insana ulaşması açısından bir fayda sağlayacaktır. Ben de Nintendo içerikleri çekiyorum. Bir beğeni, bir abone ve bir de yorum atarsanız bu kanalın gidişatı açısından çok faydalı olacaktır. Şimdi videoya geçebiliriz. Oyunu satın alıp oynamaya başladığım anda büyülenmiştim çünkü her şey harika görünüyor ve Nintendo kalitesinin imzası olan kontroller, Donkey Kong'un tepkileri, Switch 2'nin güçlü performansı ve 4K kalitesiyle her şey olması gerektiğinden de öteydi. Ve birkaç saat etrafı tanımaya, oynanışı çözmeye, Donkey Kong'un neler yapabildiğine, oyunun olayının ne olduğunu anlamaya çalışırken zaman nasıl geçmiş anlamadım bile. Tek düşündüğüm şey her şeyin harikulade olduğuydu. Hikaye olarak her Nintendo oyununda olduğu gibi çok büyük bir şey beklemeyin. Yalnızca saf bir oynanış görüyoruz yine. Oyunun ana teması olan Banandium gemler. Yani haritayı delik deşik edip aradığımız muzlar. Bu muzlar oyunun asıl olayı olduğunu söyleyebilirim. Ve bunları topladıkça canımızı artırabiliyor, yumruğumuzun hasarını yükseltebiliyor ve başka çeşitli özelliklerimizi güçlendirebiliyoruz. Örneğin 5 adet muz topladığımızda bir yetenek puanı alıyoruz ve bu puanlar biriktikçe özelliklerimizi geliştirebiliyoruz. Donkey Kong'un el çırpmasıyla etraftaki altınları topladığımız bir özelliği var ve bu özelliğin daha geniş çapta altın toplaması için bu skill'i yükseltmemiz gerekiyor. Donkey Kong Bonanza çok katmanlı ve çok büyük bir dünyaya sahip aslında. Ve bu ilk başta göz korkutucu gelebilir. Ama merak etmeyin, zamanla alışıyorsunuz. Alıştıktan sonra ise oyunu elinizden bırakamıyorsunuz. Ben şahsen birkaç saat televizyona bağlı oynadım. Sonra elimi alıp uzandım koltuğa. Birkaç saatte öyle oynadım. Her oynanış biçiminde de gerçekten akıyor oyun. Switch 2'nin portatifliği yine kendini göstermiş. Abi zaten Switch'in olayı bu değil mi? Rahat rahat koltuğa uzanayım, takılayım kendimi kasmadan. Gerçekten muazzam bir cihaz. Oyunda en sevdiğim şeylerden bir diğeri ise ve aslında bu oyunun ana mekaniği her şeyin parçalanabilir olması. Adamlar gitmişler voxel diye bir teknoloji kullanmışlar. Vallahi ilk duyduğumda şaşırmıştım. Bu teknolojiyi sanırım Nintendo bulmamış fakat bu oyun bu teknolojinin en iyi uygulanışı diyebiliriz. Yani öyle bir şey ki bir haritanın tamamını yok edip her şeyi dümdüz edebiliyoruz. Hatta bunu yapmış deliler bile var. Haritayı dümdüz edince ne oluyor? Oyun size o haritayı sıfırlayayım mı diye seçenek çıkarıyor ki oyuna devam edebilin. Öyle de düşünceli işte bu Nintendo. Bu her şeyin yıkılabilir yapısı bize de inanılmaz bir özgürlük ve aslında keşif hissi aşılıyor. Öyle ki katmanların altında saklanan muzları, fosilleri bulmaya çalışmak, aynı zamanda sandıkların içinden çıkan fosil mapler ve bulunması imkansız muzların da karşınıza çıkması sizi bir hayli heveslendiriyor oyuna karşı. Diğer bir güzel özellik ise oyunda farklı arazi çeşitlerinin olması. Örneğin bazı yüzeyler çamur, kil, toprak gibiyken bazı yüzeyler ya da zeminler daha sert materyallerden oluşuyor. Örneğin taş, kaya gibi. İlk saatlerde dolanırken bir baktım ki bir çamuru elinize alıp sert bir yüzeye fırlatırsak yapışıyor.
Bu da size yepyeni bir özgürlük daha tanımlıyor. Yani kendinize özgü köprüler vesaire yapabiliyor, farklı rotalar oluşturabiliyorsunuz. Aslında hiçbir şekilde çıkamayacağınız bir yere bu keşifler sayesinde gidebiliyorsunuz. Bir başka oyun oynarken yaşadığım şaşkınlıksa oyunun bir bölümünde ağzından bir şeyler fırlatan düşmanlar var. Dedim ki ulan bunlara çamur atsam ağzını kapatabilirim belki ve cidden de oldu. Ve o an yaşadığım his muazzamdı. Çünkü oyun size bir şey öğretiyor ve onunla yapabileceğiniz şeyler tamamen size kalmış durumda. Aslında oyunla hiçbir ilgisi de yok. Sadece bunun düşünülmüş olması ve oyunun kodlarının yazılırken atlanmaması harika ve büyüleyiciydi. Oyunun başlarında omzumuzda duran o taş parçasının Metro Kingdom'ın gelecekteki belediye başkanı olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Burası spoiler değil, zaten herkes biliyor. Evet, Pauline'in 14-15 yaşlarındaki haliyle oynuyoruz bu oyunu. Şarkı söylemesiyle hem bize gideceğimiz yolları bulduruyor hem de oynadığımız katmandaki kilitli yerleri açmamızı sağlıyor. Pauline gerçekten bu oyuna çok iyi bir hava katmış. Oyun oynarken yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Pauline'in biz bir şeyler yaptıkça tepkiler vermesini de tıpkı Mario Bros. Wonder'daki Talking Flower'lara benzettim. Gerçekten hoş bir detaydı benim için. Donkey Kong Bonanza diğer Nintendo oyunlarında olduğu gibi çok çeşitli hava durumu olan dünyalar sunuyor bize. Karla kaplı yerler, ormanlık bölgeler, kanyonlar, deniz kenarı. Oyundaki katmanlar yeterince tatmin edici ve bu katmanların hava koşullarının getirdiği bir dizi özgün karakterde yaşaması da harika. Mesela buzlu yerlerde Donkey Kong kayıyor ya da çamura battığında yavaş ilerliyor. Bu etkileşim ve kimya muazzam. Her çevre koşuluna göre farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Bu da oynanışı çeşitlendiren güzel şeyler tabii. Bir de Bonanza güçlerimiz var ve bu Bonanza güçleriyle aslında oyun bambaşka bir yere evriliyor bizim için. Örneğin Kong Bonanza ile inanılmaz güçleniyor ve normal halimizle kıramadığımız yerleri bile kırabilecek güçlere erişiyor. Zebra olup aşırı hızlanabiliyor. Ostrich ile uçabiliyoruz. Bunlar en temel Bonanza güçleri ve oyunun ilgili yerlerinde yeri ve zamanı geldiğinde açılıyor. Açıkçası Zebra olana kadar geçen sürede oyundan biraz sıkıldığımı söylemeden geçmeyeyim. Çünkü oyunun sürekli kendini tekrar eden yapısını gördükçe üzülmüştüm. Ne var ki bir katmana iniyoruz, oradaki bir sorunu hallediyoruz. İstediğimiz kadar muz toplayıp sağa solu parçalayıp biraz da keşif yapıp hop aşağı katmana inip aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Bu oyunun ana döngüsü. Arada sırada gelen puzzle'ların ve platform oyunlarının daha fazla olmasını, aynı zamanda da birazcık beni zorlamasını isterdim. Etrafı keşfetmek, muzları ve fosilleri bulmaya çalışmak keyifli ama oyunu platforming'den daha çok action adventure oyunu yapmış. Zaten Nintendo'nun resmi sayfasında da böyle olduğu yazılı. Bir de bu oyun aşırı basit, bossları basit, yapabileceğiniz şeyi zaten sürekli söylüyorlar. Pauline ıslık çaldığında sana gideceğin yeri gösteriyor, daha ne olsun. Sevmediğim bir diğer yanı ise mesela biz şimdi bu kadar muz topladık, güçlerimizi geliştirdik. Sonra? Hiçbir şey değişmiyor ki. Yani aldığım güçlerin bana ek bir faydası dokunmuyor. Onları almasam da olurmuş diyorum. Skill pointlerin gerçekten çok da bir anlamı yoktu bana göre bu oyunda. Aynı zamanda bossların bu kadar basit ve tahmin edilebilir olması da bir diğer üzücü yan. Keşke biraz daha zorlu ve karmaşık olabilselermiş. Ama birazdan bu boss konusuna geleceğim. Oyunun son çeyreğinde oyunun temposu o kadar fazla arttı ki sanırım bundan önce söylediklerimi yutacağım dedim kendi kendime. Oyunun başından kalkamadım. Bosslar inanılmaz iyileşmişti. Bonanza güçlerimizi kullanıp onları alt etmek aslında olayın özü şuydu. Ben Bonanza güçlerimi kullanarak farklı şekillere bürünen bossları istiyordum ve oyun bana bunu son çeyrekte yaşattı. Platform öğeleri arttı, her şey komple bir hale büründü ve videonun başında sorduğum o soruyu tekrar sordum kendime. Donkey Kong Bonanza bir sanat eseri midir? 30 saatin ardından sizlere şunu gönül ferahlığıyla söyleyebilirim ki evet, Donkey Kong Bonanza tam bir sanat eseridir. Bu bütün Switch 2 sahiplerinin tıpkı Zelda'lar gibi deneyimlemesi gereken müzikleriyle, oynanışıyla, mekanikleriyle, farklı dünyalarıyla komple bir oyun. Oyun oynamak uzun bir süreç, özellikle çalışıyorsanız uzun bir süreç. Yoksa bir oyunu 1-2 gün içinde de bitirebilirsiniz ancak zamana yayıldığından belki ondan alacağınız haz düşer. Ancak DK Bonanza bana bunu asla yaşatmadı. Ne zaman oyunu açsam kaldığım yerden devam ettim ve bu beni hiç de sıkmadı. Sanki 5 dakika önce açmışım gibiydi oyun. Özetle Donkey Kong Bonanza yer yer sıkıldığım, bazı yerlerin tekrara düştüğünü hissettiğim ve gerçekten moralimin bozulduğu, bunların haricinde genele vurduğumuzda
gerçekten komple bir sanat eseri. Zaten sanat eserlerinin tamamen kusursuz olmasını bekler miyiz? Bu da bir başka tartışmanın konusu olsun. Nintendo Switch 2 sahiplerinin kesinlikle bu oyunu oynaması lazım. Aslında birçok açıdan da bu türün en iyi örneklerinden birisi olarak sayabiliriz Donkey Kong Bonanza'yı. Çünkü anlattığım gibi bir oyunda hem fizik hem kimya hem biyoloji şaka. Ya fizik ve kimyanın bu kadar iç içe geçip de bu kadar başarılı olduğu bir oyunun zaten kötü olma olasılığı yok. Tamam, belki sizi bir Odyssey kadar tatmin etmeyebilir ama gerçekten Donkey Kong Bonanza bu Donkey Kong'un ne bileyim böyle işte çok bambaşka bir hali gibi olmuş ve gerçekten hani oynarken büyüleniyorsunuz. Ben büyülendim. Bu kadar. Bir de sadece Donkey Kong karakteri olarak değil, Nintendo'nun kullandığı renk paletleri, o dünyadaki varlıklar, düşmanlar, o küçük düşmanlardan bahsediyorum bu arada. Hepsi o kadar rengarenk, cıvıl cıvıl, ne bileyim yani deniz kenarları, ormanlar, yani dünyada yaşayabileceğiniz bütün şeyleri size Nintendo bir oyunda gösteriyor aslında. Sonuç olarak Donkey Kong Bonanza muazzam bir oyun. Belki bir Super Mario Odyssey kadar kült olmayacak ki olması da mümkün değil zaten. Bir Zelda'lar kadar konuşulmayacak, bir Mario'nun bundan sonra çıkacak olan 3 boyutlu oyunu kadar bir hype yapmayacak ama Donkey Kong Bonanza her şeyiyle muazzam bir oyun olmuş. Gerçekten oynarken yani 27-30 saat arasında oynadım ve sadece belli başlı yerlerde sıkıldım. O da oyunun kendini tekrara düştüğünü hissettiğim anlarda. Onun haricinde Bonanza güçlerini topladıktan sonra ve oyunun son çeyreğine geldiğim zaman zaten film kopmuştu benim için. Muazzamdı. Son boss inanılmazdı. Son boss'tan önceki birkaç boss da çok iyiydi. Ama çok güzel sürprizler var oyunda. Bunu oynayıp deneyimlemenizi rica ediyorum sizlerden eğer Switch 2'niz varsa. Yani Switch 2'niz varsa bu oyunu almamanız Switch 2'ye ayıp olur yani, öyle söyleyeyim. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Donkey Kong Bonanza böyleydi. Siz oyunu oynadınız mı? Oynadıysanız fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız da çok sevinirim. Kanala abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Unutmayın, hayat paylaştıkça güzel ve elimden geldiğince güzel videolar yapmaya çalışıyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.